Çin'in kuzeyinde, Şiyan şehrinin doğusunda bir köy. Toprak aylardır susuz. 1974 yılının Mart ayında birkaç çiftçi tarlanın kenarında kuyu kazmaya başlıyor. Aradıkları tek şey su. Yaklaşık 4 metre indiklerinde kürek sert bir şeye çarpıyor. Önce kırık bir çömlek sanıyorlar. Sonra parçalar büyümeye başlıyor. Bir omuz, bir kol ve topraktan bir yüz çıkıyor. İnsan boyunda, pişmiş topraktan gözleri açık bir yüz. O çiftçiler o gün su bulamadı. Bunun yerine bir ordu buldular. 8.000'e yakın asker, 130 savaş arabası, 500'den fazla at. Hepsi tam boyutta. Hepsi savaş düzeninde. Ve tuhaf olan şu, hiçbir yüz diğerine benzemiyor. Her asker ayrı ayrı yapılmış. Ordu bir yöne bakıyor. 1,5 kilometre batıda ağaçlarla kaplı bir tepe var. O tepe doğal değil. Altında bir adam yatıyor. 2200 yıldır orada. Hayattayken bu adam, ülkesindeki tarih kitaplarını yaktırdı. Geçmişi konuşmayı suç saydı. Tarihi silmek istedi. Ve bugün dünyanın en büyük tarih kaydının altında yatıyor. Bu onun hikayesi. Hikaye, Çin diye bir ülkenin henüz olmadığı bir çağda başlıyor. 7 büyük devlet, 500 yıldır birbirini yiyorlar. Bu çağın adı bile savaştan geliyor. Savaşan devletler. Bu 7 devletten biri batıda. Çin. Sert, soğuk, acımasız. Diğerleri onu barbar sayıyor. Çünkü Çin bir devletten çok bir makineye benziyor. 100 yıl önce yapılan bir reform, ülkedeki her şeyi yasaya bağlamış. Herkes kayıtlı, herkes bir gruba bağlı. Komşusunun suçunu ihbar etmeyen, o suçun cezasını kendisi çekiyor. Ama hikayemiz Çin'de değil, düşmanının başkentinde başlıyor. Zhao devletinin başkenti Handan. Burada Çin'den gelmiş bir rehine yaşıyor. Adı Yiren. Çin kralının torunlarından biri. Rehine seçilmesinin sebebi basit. Kimse onu önemsemiyor. Taht sırasında o kadar geride ki kaybedilse üzülünmez. Sonra Handan'a bir tüccar geliyor. Adı Lü Buvei. Dönemin en zengin adamlarından biri. Lü Buvei bu değersiz rehineye bakıyor ve bir mal görüyor. Rivayete göre şöyle diyor. Bu saklanmaya değer nadir bir mal. Ve servetini bu adama yatırıyor. Çin sarayına para akıtıyor. Doğru kişileri satın alıyor. Prensi evlat ettiriyor. Aynı yıllarda Yiren'in yanına Zhao Ji adında bir kadın giriyor. Lü Buvei'nin evinden gelme. Milattan önce 259 yılında bir çocuk doğuyor. Adı Ying Zheng. Ve doğduğu andan itibaren üzerinde bir dedikodu var. Kimileri kadının Lü Buvei'den zaten hamile olduğunu söyleyecek. Yani Çin'i kuracak adam, belki de tahtta hiçbir hakkı olmayan bir tüccarın oğluydu. Bu dedikodu ömrü boyunca peşini bırakmayacak. Şimdilik o, sadece düşman şehrinde büyüyen bir rehine çocuğu. Çevresindeki herkes onun ülkesinden nefret ediyor. Yatırım tutuyor. Yiren Çin tahtına oturuyor. Lü Buvei başbakan oluyor. Ama 3 yıl sonra kral ölüyor. Milattan önce 246. Yincheng 13 yaşında Çin kralı ilan ediliyor. Ama ülkeyi o yönetmiyor. Lü Buvei naip ve kendisine ikinci baba dedirtiyor. Tüccar artık sadece zengin değil, aynı zamanda ülkenin aklı olmak istiyor. Adına dev bir bilgi derlemesi hazırlatıyor. Çocuk kral 9 yıl boyunca sessiz kalıyor. Konuşmuyor, itiraz etmiyor, izliyor. Bu arada sarayda başka bir şey oluyor. Kraliçe anne ile Lü Buvei arasındaki ilişki tehlikeli hale geliyor. Lü Buvei kendini kurtarmak için yerine birini buluyor. Adı Lao Ai. Saraya sahte bir hadım raporuyla sokuluyor. Yıllar içinde Lao Ai, kraliçe anneden 2 çocuk sahibi oluyor. Bunlar saraydan gizleniyor. Ve Lao Ai, ünvan üstüne ünvan alıyor. Milattan önce
238. Genç kral, Yong şehrinde reşit olma törenine gidiyor. Artık kendi başına yönetecek. Ve tam o gün Lao Ai harekete geçiyor. Çalınmış mühürlerle sahte emirler yazdırıyor, asker topluyor. İsyan birkaç gün sürüyor ve tamamen eziliyor. Lao Ai'nin idamı korkunç oluyor. Dört bir yanından çekilerek parçalanıyor. 2 gizli çocuk da öldürülüyor. Kraliçe anne göz hapsine alınıyor. Sıra Lü Buvei'ye geliyor. Önce görevden alınıyor, sonra sürgün emri geliyor. Ve sürgüne gitmiyor. Zehiri kendi eliyle içiyor. 21 yaşında bir adam, kendisini büyüten herkesi tasfiye etmiş oluyor. Artık sarayda ondan büyük kimse yok. Ve boşalan yeri bir yabancı dolduruyor. Adı Li Si. Bu adam, hikayenin geri kalanında imparatorun eli olacak. Şimdi ülkenin başında kimseye borcu olmayan ve kimseye güvenmeyen bir adam var. Ve tek bir planı var. Diğer 6 devleti yutmak. Çin'in avantajı korkunç derecede basit. Ordusu bir aristokrasi değil, bir makine. Terfi soyla değil, kesilen düşman sayısıyla oluyor. Silahları bile standart. Arbalet parçaları birbirinin yerine takılabiliyor. Kırılan parça sahada değiştiriliyor. Milattan önce 230. İlk devlet düşüyor. Han. 2 yıl sonra Zhao. Yani kralın doğduğu, çocukken taş yediği şehir. Handan'a bu kez rehine olarak değil, fatih olarak giriyor. Ve rivayete göre ilk işi, çocukluğunda ailesine eziyet eden aileleri bulmak oluyor. Hiçbiri hayatta kalmıyor. 30 yıl beklemiş bir hesap kapanıyor. Sıradaki Yan devleti. Ve Yan'ın veliahtı Dan, orduyla durdurulamayacağını anlıyor. Başka bir yol deniyor. Bir suikastçı buluyor. Adı Jing Ke. Uğurlarken şarkı söylüyorlar. Rüzgar keskin, su soğuk, giden bir daha dönmez. Jing Ke, Çin sarayına 2 hediyeyle giriyor. Bir sandıkta Çin'e sığınmış hain bir generalin kesik başı. Bir de bir harita. Çin yasası katı. Salonda muhafızlar silah taşıyamıyor. Kralın yanına sadece bir elçi yaklaşabiliyor. Ve harita açılıyor. Yavaş yavaş. Sonuna kadar. Sonunda hançer görünüyor. Kral yerinden fırlıyor. Kılıcı o kadar uzun ki kınından çıkaramıyor. Sütunların arasında kaçıyor. Sonunda kılıcı çekmeyi başarıyor. Jing Ke o salondan çıkamıyor. Yan devleti bu suikast yüzünden yok edilecek. Wei düşüyor. Kuşatma uzayınca Çin ordusu nehri şehrin üzerine çeviriyor. Sıra güneydeki dev Chu devletine geliyor. Kral genç bir generale soruyor. Kaç adam gerekir? Genç general 200 bin diyor. Sonra yaşlı general Wang Jian'a soruyor. Onun cevabı şu: 600 bin. Yani ülkedeki her şey. Kral genç generali dinliyor ve ordu Chu'da bozguna uğruyor. Sonra Wang Jian'ı çağırıp 600 bin adamı veriyor. Ama yaşlı general yola çıkarken üst üste hediye ve tarla istiyor. Sebebini adamlarına şöyle açıklıyor. Ülkedeki bütün askerler bende. Krala tehlikeli olmadığımı, sadece açgözlü olduğumu göstermeliyim. Chu düşüyor. Yan düşüyor. Milattan önce 221. Son devlet Qi, tek bir savaş bile vermeden teslim oluyor. 500 yıl süren savaş bitiyor. Ve geriye tek bir adam kalıyor. 38 yaşındaki bu adamın bir sorunu var. Artık kral demek yetmiyor. Çünkü ondan önce bu topraklarda 7 tane kral vardı. O ise ilk defa hepsinin yerinde tek başına duruyor. Efsanelerdeki kutsal hükümdarların 2 ünvanını alıp birleştiriyor. Ve kendine yeni bir ad veriyor. İlk yüce imparator. Kendinden sonrakiler 2., 3. diye sayacak. Planı basit. Hanedan 10.000 nesil sürecek. Peki bu adamın kafasındaki devlet fikri nereden geliyor? Bir kitaptan. Yıllar önce eline bir metin geçmişti. Yazarı Han Feyzi adında
kekeme olduğu için konuşmaktan kaçınan bir prens. Kitabın dediği şu: İnsan iyi değildir. Devleti erdem değil, ödül ve ceza ayakta tutar. Hükümdar kimseye güvenmemelidir. Kral kitabı okuyunca şöyle demişti: Bu adamla tanışabilseydim, ölsem gam yemezdim. Ve bir yazarla tanışmak için Han devletine baskı yaptı. Han Feyzi Çin'e gönderildi. Ama sarayda Li Si vardı. İkisi gençken aynı hocanın öğrencisiydi. Ve Li Si, bu adamın kendisinden daha zeki olduğunu biliyordu. Han Feyzi kısa sürede zindana atıldı. Ve zindanda bu hikayeleri kaçırmamak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Ona bir kadeh zehir ulaştırıldı. Kral fikrini değiştirip affetmeye karar verdiğinde çok geçti. Yazar öldü. Kitap kaldı. Ve bundan sonra kurulacak imparatorluk, o kitabın üzerine kurulacak. İlk işi, kendisini tahta çıkaran sistemi yıkmak oluyor. Kalıtsal beylikleri kaldırıyor. Ülkeyi 36 komutanlığa bölüyor. Valileri kendi atıyor. Hiçbiri babasından devralmıyor. Hiçbiri toprağın sahibi değil. Sonra eski devletlerin soylu ailelerini topluyor. 120 bin aile başkente taşınmak zorunda kalıyor. Gözünün önünde. Ardından ülkedeki silahları topluyor. Hepsini eritip 12 dev bronz heykele döktürüyor. Mesaj açık: Bu ülkede silah tutma hakkı artık tek bir kişide. Sonra Li Si'ye dönüyor. Çünkü yeni bir sorun var. 7 devletin 7 ayrı yazısı var. Tek bir yazı seçiliyor ve diğerleri yasaklanıyor. Bugün 1 milyardan fazla insanın kullandığı yazının atası bu kararla standartlaşıyor. Ağırlıklar, ölçüler, para. Hepsi tek tip. Ülkenin bir ucundaki tüccar, öbür ucundakiyle aynı dili konuşuyor artık. Ve en tuhaf reform, araba aks genişliği. Çünkü toprak yollarda tekerlek izleri zamanla ray gibi oyuluyor. Yanlış genişlikteki bir araba o izlere giremiyor. Aksı standartlaştırınca imparatorluğun her arabası her yola girebiliyor. Ordu dahil. Yeni imparatorluğun tek açık yarası kuzeyde. Bozkır. Orada Seongnu var. Şehirleri yok, tarlaları yok, kuşatılacak başkentleri yok. Geliyorlar, yakıyorlar, gidiyorlar. İmparator kuzeye General Meng Tian'ı gönderiyor. Yanında 300 bine yakın asker. Ama asıl fikir savaşmak değil. Eski devletlerin kendi kuzey duvarları zaten var. Kopuk kopuk, işe yaramaz halde. İmparator bunları birleştirmek istiyor. Ve ortaya çıkan şey, insanlık tarihinin en büyük şantiyelerinden biri oluyor. Yöntem basit ve acımasız. 2 ahşap panonun arasına kat kat toprak dökülüyor. Her kat tokmakla dövülüyor. Sonra panolar bir üst kata alınıyor. Bu işi yapanlar asker, mahkum ve zorla toplanmış köylüler. Sayılarını kimse tam bilmiyor. 100 binlerce. Ölenlerin çoğu duvarın dibine gömülüyor. Halk arasında yayılan söz şu olacak: Bu duvarın her adımının altında bir adam yatıyor. Aynı yıllarda başkentten kuzeye dümdüz bir yol açılıyor. Tepeler yarılıyor, vadiler doldurularak düzleniyor. Güneyde bir kanal kazılıyor. 2 büyük nehir birbirine bağlanıyor. Ülkenin her yerinde aynı anda kazma sesi var. Kimse gönüllü değil. Herkes kayıtlı. Herkes sıraya çağrılıyor. Gelmeyenin cezası ölüm. Ve iş bitiyor. Kuzey sınırı boyunca binlerce kilometre uzanan bir hat. Şimdi durun. Çünkü bu noktada aklınıza gelen görüntü büyük ihtimalle yanlış. Bugün fotoğrafı çekilen o Çin Seddi, onun duvarı değil. O kesme taşlar, o tuğlalar, o mazgallı siperler ve sıra sıra gözetleme kuleleri Ming Hanedanı işidir. Yani ondan yaklaşık 1600 yıl sonra. Üstelik aynı yerde bile değiller. Ming duvarı çoğu yerde onun hattının yüzlerce kilometre güneyinden geçiyor. Peki onun duvarından bugüne ne kaldı? Kuzey bozkırında rüzgarın aşındırdığı,
çoğu yerde diz boyu kalmış sarı toprak yığınları. Her şeyi sonsuza kadar kalsın diye yapan adamın en meşhur eseri aslında kalıcı olmayan tek eseriydi. Ama o bunu bilmiyor. Kuzeye bakıyor ve sınırın kapandığını düşünüyor. Asıl tehlikenin nereden geleceğini göremiyor. Milattan önce 213. Sarayda bir ziyafet var. Bir bilgin ayağa kalkıyor ve tehlikeli bir şey söylüyor. Eski usule dönülmeli. Berilikler geri gelmeli. Atalar böyle yapardı. Salonda kimse gülmüyor. Çünkü bu imparatorun kurduğu her şeyin reddi. Sonra Li Si söz alıyor ve tarihin en ağır sonuçlu dilekçelerinden birini sunuyor. Diyor ki, sorun bu adam değil, elindeki kitaplar. İnsanlar geçmişi okudukça bugünü eleştiriyor. Emir çıkıyor ve imparatorluğun her köşesine aynı anda ulaşıyor. Şarkılar kitabı yakılacak, belgeler kitabı yakılacak ve en önemlisi, Çin dışındaki bütün devletlerin tarihleri yakılacak. Yani bir ülkenin hafızası, tek bir hanedanın hafızasına indiriliyor. Ama emir her kitabı kapsamıyor. Tıp kitapları serbest, falcılık serbest, tarım ve ağaççılık serbest. Yani bu bir cehalet emri değil. İşe yarayan bilgi kalıyor, geçmişi hatırlatan bilgi yakılıyor. Hedef çok net. Ama kitapların hepsi yanmıyor. Bazı insanlar duvar aralarına, çatı boşluklarına saklıyor. Bu cesaret sonradan çok işe yarayacak. Ve bir istisna daha var. Saray kütüphanesinde her kitaptan birer nüsha saklanıyor. İmparator okusun diye. Bir yıl sonra ikinci dalga geliyor. Bu sefer hedef kitaplar değil, insanlar. Ölümsüzlük iksiri bulamayan iki saray simyacısı, imparatoru arkasından eleştirip kaçıyor. İmparator başkentteki bütün bilginleri toplatıyor. Sorgu başlıyor. Suçlamalar birbirine geçiyor. Rivayet edilen sayı 460. Ve rivayete göre hepsi diri diri gömülüyor. Bu sayı doğru mu bilmiyoruz. Bu anlatıyı yazan tarih, onu deviren hanedanın tarihidir. Ama şu kesin, o günden sonra kimse imparatora karşı konuşmadı. İmparator geceleri uyumuyor. Her gün okuması gereken belge miktarını kendisi tartıyla ölçtürüyor. Ve bir sorunu var. İnsanlar onu öldürmeye devam ediyor. Kör edilmiş bir müzisyen, çalgısının içine kurşun döküp ona savuruyor. Iskalıyor. Bir başkası yol kenarında pusu kurup konvoya dev bir demir çekiç indiriyor. Yanlış arabayı eziyor. Bundan sonra imparator gizlenmeye başlıyor. Saraylarını üstü örtülü yollarla birbirine bağlatıyor. Hangi sarayda uyuduğunu söyleyen görevlinin cezası ölüm. Ülkenin en güçlü adamı kendi ülkesinde görünmez oluyor. Ve yaşlandıkça tek bir şeye saplanıyor. Ölmemek. Su Fu adında bir simyacı ona Doğu Denizi'nde bir dağdan söz ediyor. Orada ölümsüzler yaşıyormuş. İmparator gemiler veriyor. Binlerce genç kadın ve erkek veriyor. Filo doğuya açılıyor. Su Fu bir daha dönmüyor. Ne o, ne gemiler, ne o binlerce genç. Saraydaki diğer simyacılar iksir hazırlamaya devam ediyor. Ana maddeleri kırmızı bir taş, zincifre. O çağda civa, bozulmayan ve akan tek metal olduğu için ölümsüzlük maddesi sayılıyor. Bugün biliyoruz ki civa zehirdir. Titreme yapar, zihni bulandırır, organları çürütür. Yani ölümsüzlük arayan adam yıllardır her gün kendini zehirliyordu. Ama bir yandan da ölüme hazırlanıyordu. Çünkü Li Dağı'nın eteğinde bir şantiye vardı. O şantiye tahta çıktığı yıl açılmıştı. Yani 13 yaşındayken. Ve yıllar içinde büyüyerek bir şehre dönüşmüştü. 700 bine yakın işçi çalıştığı söyleniyor. O atölyelerde bir ordu yapılıyordu. Pişmiş topraktan, tam boyutta ve canlı renklerle boyalı. Ölmemek için her şeyi denemişti. Ama ölürse diye de bir ordu hazırlatmıştı. Öbür tarafta yalnız kalmamak için.
Son yılında tuhaf şeyler oluyor. Önce doğuda gökten bir taş düşüyor. Taşın üzerinde bir yazı buluyorlar. İlk imparator ölecek ve toprakları bölünecek. İmparator, taşın bulunduğu yerin çevresindeki herkesi öldürtüyor. Sonra taşı eritiyor ama söz yayılmış oluyor. Aynı yıl bir elçinin yolunu gece yarısı bir adam kesiyor. Eline bir yeşim taşı tutuşturuyor ve tek bir cümle söyleyip kayboluyor. Bu yıl ata ejderha ölecek. Yeşim saraya getirildiğinde bir şey anlaşılıyor. O taş, imparatorun yıllar önce bir nehre attığı taş. Milattan önce 210. İmparator 5. teftiş seferine çıkıyor. Başkentten çok uzakta. Şakyu denen yerde hastalanıyor ve 49 yaşında yolda ölüyor. Ölümü sadece 2 kişi biliyor. Başadım Zhao Gao ve Başbakan Li Si. İkisi de aynı şeyi düşünüyor. Bu haber şimdi duyulursa imparatorluk yolda parçalanır ve tarihin en tuhaf yolculuklarından biri başlıyor. Yemekler her gün arabaya sokulmaya devam ediyor. Emirler imparatorun adına verilmeye devam ediyor. Ama yaz sıcağında bir sorun büyüyor ve çözümü şu oluyor. Konvoydaki arabalara tuzlanmış balık yükleniyor. Böylece imparatorluk kokunun nereden geldiğini anlamadan yürümeye devam ediyor. Yolda Zhao Gao asıl işini yapıyor. Bir mektup yazdırıyor ve imparatorun mührünü basıyor. Mektup kuzeye, Veliaht Fusu'ya gidiyor. İçinde tek bir emir var. Kendini öldür. General Meng Tian itiraz ediyor. Bu emir sahte olabilir. Önce doğrulatalım diyor. Fusu dinlemiyor. Babasının emrine karşı gelmeyi aklından geçirmiyor bile ve emri yerine getiriyor. Tahta imparatorun küçük oğlu Huai geçiyor. Yani 2. imparator. Arkasında Zhao Gao duruyor. Konvoy nihayet başkente varıyor ve ancak o zaman imparatorun öldüğü açıklanıyor. Zhao Gao artık gerçek iktidar ve sadakati ölçmek için bir oyun oynuyor. Saraya bir geyik getirtiyor ve 2. imparatora sunuyor. İşte atınız diyor. Bazıları susuyor, bazıları at diyor. Ve birkaçı doğruyu söylüyor. Bu bir geyik. Doğruyu söyleyenler kısa süre içinde teker teker ortadan kayboluyor. Bugün Çince'de hala kullanılan bir deyim var. Geyiğe at demek. Sıra Li Si'ye geliyor. Kitapları yaktıran adam. Kendi yazdığı yasalarla yargılanıyor. İdam ediliyor. Yanında ailesi de. İmparatorluğun mimarı, imparatorluğun makinesi tarafından öğütülüyor. Bu arada Taşra'da bir şey oluyor. Yağmura yakalanıp göreve geç kalan bir grup asker, cezasının ölüm olduğunu biliyor. Kaybedecek bir şeyleri kalmadığı için ayaklanıyorlar. Ve isyan bir yangın gibi yayılıyor. Milattan önce 206. Xianyang düşüyor ve şehir yakılıyor. O yangında saray kütüphanesi de yanıyor. Yani yasak kitapların dünyadaki son nüshaları. Kitapları asıl yok eden şey imparatorun fermanı değil, imparatorluğun çöküşü oluyor. 10.000 nesil sürecek hanedan 15 yıl sürdü. İmparatorun ölümünden sadece 4 yıl sonra bitti. Geriye tek bir şey kaldı. Li Dağı'nın eteğindeki o tepe. Ölümünden yaklaşık 100 yıl sonra bir tarihçi mezarın içini anlatacak. 700.000 işçi, tavanda yıldızlar ve yerde mekanik olarak akıtılan civa nehirleri. Bütün imparatorluğun küçültülmüş bir haritası, sıvı metalden. Yüzyıllarca bu tarif masal sanıldı. Sonra tepenin toprağındaki civa ölçüldü. Sonuç, çevredeki doğal seviyenin kat kat üstündeydi. Ve dağılımı rastgele değildi. Mezar odası bugüne kadar hiç açılmadı. Ne kazı teknolojisi yeterli, ne de içeride ne olduğu belli. Ama 1,5 kilometre doğusunda o çiftçilerin bulduğu ordu duruyor. Bugün onları gri görüyoruz. Oysa yapıldıklarında hepsi canlı renklerle boyalıydı. Toprak açılınca boyalar havayla temas etti ve dakikalar içinde uçtu. Yani bugün gördüğümüz gri, orijinal renk değil, kaybın rengi. Bu adam tarihi yasakladı. Rakiplerinin kayıtlarını yaktırdı. Geçmişi konuşmayı suç saydı. Ve bugün her yıl milyonlarca insan
Dünyanın öbür ucundan kalkıp onun ordusunu görmeye geliyor. Sildiği tarih değil, kendi tarihi kaldı ve kendi mezarını hala kimse açamadı.